Bugün tekrardan baştan sona videosuyla karşınızdayım. Ve bu videoda yorumlarda benden fazlaca istenen Dexter'ın laboratuvarını en başından en sonuna kadar anlatmaya çalışacağım. Ve hep birlikte küçük bir nostalji kuşağına çıkacağız. Aynı zamanda da keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama ve lakin videomuza geçmeden önce eğer bu videoyu severseniz ve orta halli ama büyüme potansiyeli fazlaca yüksek olan kanalımıza da destek vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Dexter'ın laboratuvarı. Hepimizin beynine ve tarihe ismini kazımış bir çizgi dizi. Toplamda 4 sezon ve 78 bölümden oluşan bir sanat eseri. Ve bu dizinin bir diğer özelliği ise bir dönemin çocuklarını şu anda bile izlediklerinde duygulandırması. En azından bana öyle oldu. Videoyu yapmak için diziyi izlemeye başladığımda küçük bir nostalji yolculuğuna çıktım. Ve ne kadar yaşlandığımı anlayıp duygularıma hakim olamadım. Eminim ki şu anda bu videoyu izleyenler arasında benim gibi hissedenler vardır. Neyse daha fazla uzatmadan dizimizin ana hikayesine giriş yapalım. Serinin ismini aldığı ana karakter Dexter, gün içindeki zamanının %95'ini kendi deli bilim adamı işlerine ayırıyordu. Geriye kalan %5'lik zaman dilimini de kardeşi Didi ile uğraşmakla bitiriyordu. Kahramanımız Dexter, kendi memleketleri olan Genius Grove'daki bir hastanede doğdu. Dexter doğana kadar aile bireylerinin hiçbirinin onun cinsiyetinden haberi yoktu. Babası onun bir erkek olduğunu öğrendiğini fazlaca sevindi. Ta ki oğlunun normal bir insana göre çok büyük bir kafaya sahip olduğunu öğrenene kadar. Aile bireyleri bunu öğrendiğinde fazlaca korktu. Acaba çocuğumuzun bir engeli falan var mı diye yani. Tabi bu olağanüstü durum doktorları da şok etti. Ve Dexter'ın koca kafasını araştırmaya başladılar. Ardından onun bu büyük kafasının bir sorun olmadığını, hatta Dexter'a bahşedilmiş bir ödül olduğundan bahsettiler. Ve onun üstün bir zekaya sahip olduğunu söylediler. Tabi anne ve babası en sonunda sülaleden akıllı bir adam çıkacak diye fazlaca sevindiler. Hatta hastanedeki doktorlar bile bu duruma sevindi. Ve Dexter'ın zekasının şerefine ona bir gözlük armağan ettiler. Ardından anne ve babası Dexter'ı alıp eve gittiler. Ve ablası Didi ile Dexter'ı tanıştırdılar. Dexter'ın zekası o kadar yüksek bir seviyedeydi ki doğduğu andan itibaren konuşmaya başlamıştı. Ve bebeklik zamanlarında bile bin bir türlü farklı icat tasarlıyordu. Ama tabi ablası Didi onu hiçbir zaman rahat bırakmıyordu. Dexter her ne kadar akıllıysa Didi de onun tam zıttı olarak tam bir aptaldı. Tabi bazı bölümlerde ufak bir zeka belirtisi gösterebiliyordu. Ama genele baktığımızda Didi'nin zeka seviyesi harbiden de alt seviyedeydi. Bu evrenin kurallarından biri gibi aslında. Var olan her şeyin neredeyse bir zıttı vardır. Tüm dengeleri sağlayabilmek adına. Ve Dexter'ın evindeki zeka seviyesi de böylelikle dengelenmiş oluyor herhalde. Dexter'ın ablası o kadar sinir bozucu bir elemandı ki kahramanımızın tasarladığı tüm icatları parçalıyordu. Ve Dexter'ın tüm işlerine de burnunu sokuyordu. Ama Didi yaptığı bu şeylerin hiçbirini kötülükten yapmıyordu. Aslında onun ponçik gibi bir kalbi vardı. Sadece biraz hiperaktif ve gıcık bir kızdı kendisi. Ardından Dexter yıllar boyunca Didi'den saklanabileceği ve rahat çalışabileceği bir laboratuvar tasarlamak istedi kendine. Ama her bulduğu alanda Didi tekrardan onu gelip bulup rahatsız ediyordu. İlerleyen zamanlarda Dexter evinin altında gizli bir alan olduğunu keşfetti. Ardından bu gizli alana tüm düzenini kurdu ve tüm bilimsel işlerini orada yapmaya başladı. Gizli laboratuvarının kapısını bile bir kitaplıkla gizlemişti ve bu sayede belli bir süre rahat takılabildi. Ama günün birinde Didi, Dexter'ın odasına tekrardan girdi ve odanın her yerini kurcalamaya başladı. Ve en nihayetinde laboratuvarın gizli kapısını buldu. Ve tekrardan Dexter'ın hayatını kabusa çevirmeyi başardı. Ve böylelikle dizinin temelleri atılmış oldu. Bir süre sonra Dexter yaptığı deneyleri test edebilmek için bir maymun aldı. Ve tasarladığı bazı şeyleri test edebilmek için maymunu denek olarak kullandı. Ama Dexter o maymunu fazla hafife almıştı. Ve onun çok basit bir maymun olduğunu falan düşünüyordu. Ama işler hiç de öyle değildi. Dexter'ın maymunu aslında bir süper kahramandı. Ve adeta aynı Avengers'ın bir kopyası olan bir süper kahraman topluluğunun üyesiydi. Hatta bu maymunun fıstık gibi de bir manitası vardı. Yani bu dizide yok aga. Dexter'ın yaşı ilerledikçe artık ailesi onun okula başlama vaktinin geldiğini düşündü. Ve onu Heber adında bir ilköğretim okuluna yazdırdılar. Ve tabii okula başladığı anda oradaki en zeki çocuk o oldu. Ve tüm öğretmenlerin de gözdesi haline geldi. Çünkü zeka her yerde sizi ön plana çıkarır ve kalitenizi belli eder. Onun için okullarda saçma sapan hareketlerde bulunmayın. Ön plana çıkmak ve göz önünde olan bir eleman olmak istiyorsanız da bunu zekanız ve başarılarınızla yapın. Bu da küçük yaştaki izleyicilerimize ufak bir tavsiye olsun. Neyse dediğim
dediğim gibi tüm öğretmenler Dexter'ı fazlaca seviyordu ve ona bir arkadaş gibi davranıyorlardı. Hatta diğer çocuklar bu durumdan fazlaca rahatsız oluyorlardı. Çünkü Dexter'ı fazlaca kıskanıyorlardı. Tabii tüm bu durum Dexter'ın bir yaz tatili sonrasında okula tekrardan başlamasına kadardı. Çünkü bir sonraki okul döneminde okula yeni biri katılmıştı. Ve tahmin edebileceğiniz üzere bu okula yeni katılan elemanın ismi Mandark'tı. Bildiğiniz gibi Dexter'ın husumetlisiydi o. Çünkü iki tane horoz bir kümeste durmaz arkadaşlar, bilirsiniz. Dexter ve Mandark ilk karşılaştığında Mandark tüm öğretmenlerin karşısında Dexter'dan daha akıllı olduğunu gösterdi. En azından o anlık. Tabii sonrasında Dexter'ın sevgili öğretmenlerinin tüm sevgisini kazandı Mandark. Ardından Dexter, Mandark'tan daha akıllı olduğunu göstermek için kendi laboratuvarını gösterdi. Ardından Mandark da Dexter'ın laboratuvarından çok daha büyük olan kendi laboratuvarını Dexter'a gösterdi. Tabii Dexter bunu görünce şok oldu. İlerleyen zamanlarda Mandark Dexter'ın laboratuvarını kapamasını istedi. Çünkü kendisinin daha üstün olduğunu düşünüyordu. Ve bu yüzden Dexter'ın da böyle şeylere girişmemesini falan düşünüyordu tuhaf bir şekilde. İlerleyen zamanlarda Mandark Dexter'ın ablasına aşık oldu. Bunu fark eden Dexter da bu durumu kullanmak istedi. Ve Mandark'a ablasını şekerlerle nasıl kandırabileceğinden bahsetti. Sonra ablası Didi de Mandark'ın laboratuvarına gitti ve bir bale gösterisi yapmaya başladı. Ve Mandark'ın tüm laboratuvarını mahvetti. Yani anlayacağınız Dexter'ın tüm planı işe yaramış oldu. Ve Mandark'ın laboratuvarını da içine etmiş oldu o anlık. Sonralarında da dizi boyunca Mandark ve Dexter en büyük iki düşman oldu. Şimdi size dizinin ilk bölümünden bahsedeceğim. İlk bölümde Dexter boyutlar arası bir kapı tasarladı. Ve bu boyut kapısını açtığında içinden bir canavar çıktı. Ve Dexter'a saldırmaya başladı. Dexter her ne kadar uğraşsa ve canavarla savaşsa da onu yenmeyi başaramadı. Ve bir mesaj yazıp Didi'ye verdi. Ve zaman makinesiyle geçmişe gidip onu kendisine vermesini istedi Didi'den. Ardından da o canavar bizim Dexter'ı yiyiverdi. Sonrasında Didi geçmişe gittiğinde ve Dexter'a olayları anlattığında Dexter Didi'ye inanmadı. Bir mesaj gönderecek olsam senin gibi bir andavalla mı gönderirim dedi ona. Tabi Didi de bu duyduklarına fazlaca üzüldü ve dışarı ağlaya ağlaya gidip geçmişindeki kendi benliğiyle muhabbet etmeye başladı. Sonrasında bu durumu gören Dexter tabi iki Didi'yi görünce onun harbiden de gelecekten geldiğine inandı ve mesajı vermesi için ona yalvardı. Ama bu sefer de Didi onu üzdüğü için Dexter'a işkence etmeye başladı ve Dexter'a zorla bir bala gösterisi yaptırdı. İlerleyen zamanlarda da Didi'nin inatçılığı ve sinir bozuculuğu yüzünden aynı kader tekrardan yaşanmış oldu ve boyutlar arası kapıdan tekrardan canavar çıkıp bizim Dexter'ı tekrardan yedi ve Dexter da tekrardan bir mesaj yazıp onu iki Didi ile geçmişe gönderdi ve aynı senaryo tekrardan yaşanmaya başladı ve sonra da bölüm bitti. Bu olayın sonu da bize anlatılmıyor. Yani bu paradokstan çıkabildiler mi yoksa çıkamadılar mı? Burası belirsiz. Ama büyük ihtimalle çıkmışlardır. Çünkü herhalde iki Didi'yi gören Dexter mesajı hiç zorlamadan ondan alıp okuyacaktır. Neyse, ikinci sezonun final bölümünde Dexter en nihayetinde gizli laboratuvarından ailesine bahsetmek zorunda kaldı. Bildiğiniz üzere o ana kadar ailesi bundan habersizdi. Tabi ablası Didi haricinde. Ailesine bunu anlatmasının tek sebebi de yine tasarladığı tuhaf icatlar yüzünden en nihayetinde tuhaf bir canavar yaratmasıydı. Çünkü bu canavarı tek başına durduramıyordu ve canavar da tüm insanlara zarar vermeye başlamıştı. Yarattığı bu tuhaf ve güçlü canavarı durdurabilmek için de yine kendi tasarladığı Megabot adında bir robotu kullanmak zorundaydı. Ama bu robot tek başına kullanılamayacak kadar büyüktü ve robotu kullanabilmek için 4 pilot gerekiyordu. İşte bu sebepten yarattığı bu canavarı durdurabilmek ve insanları kurtarabilmek adına hayatının en büyük sırrını ailesine açıkladı ve ailesi de aslında bu durumu pek de kötü karşılamadı. Neyse sonrasında aile gücüyle hep birlikte o canavarı yenmeyi başardılar ve bu savaş sırasında bizimkilere uzaylı süper kahraman olan o maymun da yardım etti ve en nihayetinde maymunun da sırrı açığa çıkmış oldu ve Dexter artık o maymunun normal bir maymun olmadığını anlayıverdi. Yani bu bölümde tüm sırlar patlak verdi. Ama tüm işler tatlıya bağlandıktan sonra Dexter bir anda tasarladığı hafıza silici makineyi kullanıp ailesinin hafızasını sildi ve anne ve babasının hem laboratuvarından hem de olan tüm bu olaylardan habersiz olmasını sağladı. Hemen ardından da maymun süper kahramanımız Dexter'ın elindeki hafıza silici makineyi aldı ve o da Dexter'ın hafızasını sildi. Yani artık Dexter'ın da o maymunun bir süper kahraman olduğundan haberi yoktu. Yani böylelikle hem tüm sırların açığa çıktığı hem de tüm sırların tekrardan bir sır olduğu bölüm oldu bu bölüm. Ve böylelikle de ikinci sezon noktalanmış oldu. Şimdi gelelim Dexter'ın 1 saatlik Ego Gezisi ismindeki özel bölümüne. Bu bölüm Mandark'ın Dexter'ın evine gizlice girmesi ve Dexter'ın en büyük icadını çalmaya çalışmasıyla başlıyor. Ama tabii Dexter bu durumu hemen fark ediyor ve pek de zorlanmadan Mandark'ın işini hemencecik bitirip onu evden kapı dışı ediyor.
Daha sonra tekrardan kendi işlerine dönüyor. Ardından Didi başına gelip onu biraz rahatsız ediyor. Ve Dexter da onu kovuyor. Didi de üzgün bir şekilde yere bakarak yürürken yanlışlıkla zaman makinesinin içine giriyor. Ve bir anda ışınlanıveriyor. Hemen arkasından da bir anda zaman makinesinin içinden bir sürü kırmızı robot çıkmaya başlıyor. Ve ardından robotlar ve Dexter yüzleşiyor. Robotlar gelecekten geleceği kurtaran kişiyi yok etmek için geldiklerini söylüyorlar ve Dexter'a saldırı veriyorlar. Tabii Dexter da durmuyor ve robotların içinden geçiyor. Dexter tüm robotları yendikten sonra gelecekte kendisinin fazlaca teşekküllü bir adam olduğunu düşünüyor. Çünkü sonuçta geleceği kurtaran kişiyi yok etmeye gelmişti robotlar. Ve geleceği kurtaran kişinin de kendi olduğunu düşünüp kendisinin nasıl bir adam olduğunu görmek için zaman makinesine binip geleceğe gidiverdi. Tabii geleceğe gittiğinde geleceğin çok farklı bir yer olduğunun farkına vardı ve pek de hoş bir yer olmadığını gördü. Ardından o zaman diliminde gezerken 12 numara adıyla bilinen, zayıf ve çelimsiz olan kendi versiyonuyla karşılaştı. Ve bununla da kalmayıp ezik bir eleman haline geldiğini ve Mandark'a hizmet ettiğini anladı. Meğerse Mandark bu zaman diliminde bir şekilde dünyaya hükmetmeyi başarmış ve bizim Dexter'ı da ezip geçmiş ve onu kendi hizmetine almış. Ama tabii geçmişten gelen Dexter, geleceğin Dexter'ını bir güzel gazladı ve "Oğlum sen Dexter'sın, sen mükemmelsin, yaparsın edersin koçum" dedi ve hep birlikte gaza gelip tekrardan zaman makinesine binip başka bir geleceğe gittiler. Vardıkları bu geleceğin ismi Dextopya'ydı. Yani bu gelecekte Dexter tüm dünyaya hükmediyordu ve bir şekilde tüm dünyaya kendi düzenini yerleştirmişti. Tabii bunu gören geçmişin Dexter'ları da fazlaca şaşırdı ve sevindi. Ardından o geleceğin Dexter'ıyla da karşılaştılar. Bu gelecekte Dexter bayağı bir ihtiyarlamıştı tabii. Sonrasında 3 Dexter bir oldu ve tekrardan geleceğe gidip o gelecekteki versiyonlarını da görmek istediler. Ve hep birlikte tekrardan geleceğe gittiler. Ama gittikleri bu gelecekte dünyanın altı üst olduğunu gördüler. Ardından bu harabe olmuş dünyadaki insanlarla karşılaştılar. Ve ne hikmetse bu dünyadaki insanlar bir ateş yakmayı bile bilmiyorlardı. Sanki geleceğe değil de taş devrine geri dönmüş gibiydiler. Hemen sonrasında da bizimkilere birkaç robot saldırmaya başladı. Ardından gölgelerden bir eleman çıktı ve tüm robotların işini bitirdi. Hemen sonra da o tüm robotlarla savaşan elemanın aslında Dexter'ın geleceği olduğunu öğrendik. Tabii ne kadar kaslı ve havalı göründüğünü görünce bizim Dexter'lar da fazlaca sevindi. Sonra da bu dünyaya neler olduğunu öğrendik. Meğerse geçmişte Mandark ve Dexter bir şirket tarafından dünyanın geleceğinin daha iyi bir hale getirilmesi için işe alınmışlardı. Dexter da bu yolda bin bir türlü farklı güzel fikir üretiyordu. Ama Mandark da bunun aksine hiçbir fikir üretemiyordu. Ve bu yüzden Dexter'ı fazlaca kıskanıyordu. Daha sonralarında ise Dexter'ın fikirlerini çalmaya başladı. Ve bu fikirleri kendi fikirleri gibi gösterip amirlerine yarandı. Ardından aldığı tüm terfilerle daha üst mertebelere çıktı. Ve en nihayetinde de o şirketin başkanına bir kumpas kurdu ve şirketin başına kendi geçti. Ardından yıllar önce Dexter'dan çaldığı atomik zihin altı çekirdeğini kullandı ve yanlış kullandığı için de tüm dünyadaki insanları aptallaştırdı. Ve en nihayetinde dünyanın bu hale gelmesine neden oldu. Dexter'da tüm bu olanlar olurken yer altına inmişti ve kendini orada güçlendiriyordu. Ve tekrardan yüzeye çıktığında bu dünyayı gördü ve Mandark'la savaşmaya başladı. Ardından 4 Dexter'ın hepsi de zihinlerini birleştirdi ve birlikte Mandark'ı durdurabilmek için büyük bir robot tasarladılar. Sonrasında Mandark'ın kalesine gittiler ve geçmişten gelen diğer Mandark'lar ve o zaman diliminin Mandark ile birlikte büyük bir kapışma içine girdiler. Dexter dünyayı mahveden o aletin gücünü tam tersine çevirip dünyayı tekrardan iyi hale getirmeye çalışıyordu. Ve bunu yapabilmesi için sadece bir düğmeye basması yeterliydi. Ama tam düğmeye basacakken tüm Mandark'lar Dexter'lara engel oldu. Ama en nihayetinde bir şekilde bir anda Didi ortaya çıkıp o düğmeye basıverdi. Ve Dexter'ın icadının gücü tam tersine dönüp dünyayı tekrardan medeni bir hale geri döndürdü. Ve böylelikle geleceği kurtaran kişi aslında Didi olmuş oldu. Her şey tatlıya bağlandıktan sonra Dexter de tabi bu duruma fazlaca sinirlendi. Çünkü geleceği kurtaran kişinin kendi olmasını istiyordu. Ardından tüm siniriyle birlikte tüm Dexter'lar Didi'yi durdurmak için robotlar tasarladı ve geçmişe gönderdi. Yani anlayacağınız, başta anlattığım Dexter'a saldıran o kırmızı robotlar aslında Dexter tarafından Didi'yi durdurmak için gönderilen robotlardı. Yani burada da böyle tuhaf bir olay oluyor. Ve bu bölümde böylelikle sonlanmış oluveriyor. Neyse, bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince Dexter'ın laboratuvarını başından sonuna kadar size anlatmaya çalıştım bu videoda. Ve eğer bu videoları seviyorsanız ve devamını da istiyorsanız, aynı zamanda kanalımıza destek de vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmadan bir dahaki içerikleri görüşmek üzere, hoşça kalın.